Merhaba dostlar. Hep daha iyi, hep daha fazlasını isteyen birisi misin? Düzenli ve hırsla çalışan birisiysen başarılı olursun. Üst düzey başarılar elde edebilirsin. Ulaşılmaz ve kusursuz olması için sürekli çabalamak tükenmiş hissettirir. Hatasız çalışmak, zamanında her şeyin yapılması, düzen, tertip, kulağa hoş gelen cümleler olabilir. Fakat durum bundan biraz daha farklı. Gel mükemmeliyetçiliği biraz daha yakından tanıyalım. Her şey düşüncelerde başlar ve düşüncelerde biter. İnsan düşünceleriyle bu dünyayı cennete ya da düşünceleriyle cehenneme dönüştürebilir. Bu noktada Dalai Lama'nın şu cümlelerini aktarmak istiyorum. Düşüncelerine dikkat et çünkü onlar söz olur. Sözlerine dikkat et çünkü onlar davranış olur. Davranışlarına dikkat et, alışkanlık olur. Alışkanlıklarına dikkat et, senin karakterini oluşturur. Karakterine dikkat et, çünkü o senin kaderini oluşturur. Kaderine dikkat et, çünkü o senin yaşantını oluşturur. Ne kadar çalışırsan çalış, ne kadar kusursuz olana ulaşmak istersen iste. Bu sana asla yeterli gelmez. Eğer şimdi paylaşacağım kişilik özelliklerinin bazıları sende de varsa, kendini gözden geçirmeni öneririm. Yakın ilişkilerinde beklentilerin yüksek ve sıkça hayal kırıklığı yaşıyor musun? İş yaşamına çok fazla sorumluluklar üstlenip aşırı çalıştığın için ailene yeterince zaman ayıramıyor ve problem yaşıyor musun? Eleştiriler kafanı kurcalıyor ve günlerce düşünmene sebep olabiliyor mu? Risk almayı sevmeyen, riskli görevlerden kaçan birisi misin? Hedeflerine ulaşma yolunda kaygılı, endişeli ve öfkeli hissettiğin oluyor mu? Yapmalıyım, başarmalıyım şeklinde meli, malı içeren kelimelerle düşünüyor ve konuşuyor olabilirsin. Bu düşünüş ve inanışlar seni depresif ve kaygılı ve de büyük yükler altında hissettirebilir. Eğer mükemmeliyetçi bir insansan, hata yapmaktan, eleştirilmekten korkarsın. Başkalarının ne düşündüğünü fazlasıyla önemsersin. Girişken, atılgan, mükemmel yapının oluşmasının sebebi çok arkaik nedeni korkudur. Korku, evet, somut bir korku değildir. İnsanların, el alemin korkusudur. Eleştirilmekten duyulan korkunun, beğenilmeme korkusunun, takdir edilmeme korkusudur. İnsanların ağzına sakız olma korkusu, gizemli ve soyut bir korku. İnsanı mükemmel olmaya zorlayan bir tedirginlik. Eleştirilmeye karşı geliştirilen bir savunma mekanizması gibidir. Mükemmel olmaya çalışan insanlar görev insanı olur. Görevlerini layıkıyla yaparlar. Kimsenin kendisi hakkında söz söylemesine izin vermemek amaçlardan biridir. Bu insanın çevresinde de mükemmeliyetçi insanlar varsa ve bu insanı eleştirmeye başlıyorsa, yetersizlik, başarısızlık, öfke gibi duygulara dönüşüyor. Bir çınar ağacını düşün. Toprak altında kalan kökleri hem yanlara hem de derinlere doğru salar. Büyük ve şaşalı bir ağaçtır. Hızlı büyür ve heybetli görünür. Çınar ağacının yanındaki diğer ağaçlar ise çınar ağacının gölgesinde kalır ve büyüyemez. Çınar ağacı etrafındaki tüm diğer ağaçları gölgesinde bırakıyor. Yeşerip özgürce gelişemiyorlar. Mükemmeliyetçi insanlar da çınar ağacı gibi çevresindeki diğer insanların var olmasına izin vermiyor. Mükemmeliyetçi insanlar çevresindeki diğer insanları işgal edebiliyor. İlişki içinde olduğu eşi, çocuğu, diğer aile yakınları ya da birlikte çalıştığı iş arkadaşları kendi benlikleriyle var olamıyor. Mükemmeliyetçi insan çevresindeki diğer insanları değişmeye zorluyor. Aslında kendine benzetmeye çalışıyor diyebiliriz. Çevresinde sorumluluğunu hissettiği insanlara karşı bunu yapmaktan kendini alıkoyamıyor. Çevresindeki insanların girişken, atılgan, her şeyi detaylı şekilde düşünen, kendine yeten bireyler olmasını istiyor.
Ancak tam tersine her adımda eleştirilen ve kendini yetersiz hisseden bireyler ortaya çıkarıyor. Çevredeki insanlar yetersiz, sorumluluklarını almayan, güdük, sessiz, sosyal yaşamdan bile uzaklaşabiliyorlar. Hatta öyle ki kişi kendini gerçekten başarısız ve yetersiz olmakla suçlamaya başlayabiliyor. Bu kişiler giderek yetersiz hissetmeye başlayıp her şeyden elini eteğini çekmeye başlayabiliyorlar. Mükemmeli arayan insan böyle bir durumda ne yapıyor dersin? Çevresindeki bu insanı sorumsuz ve yetersiz olmakla suçluyor ve tüm yükü kendisinin üstlendiğini söyleyerek şikayet edebiliyor. Ruhu daralıyor, yoruluyor, bunalıyor, sıkıntılanıyor. Daha fazla etrafındakilerini eleştirerek sorumluluk almaya davet ediyor. Bu sırada çevresindeki insanları kırabiliyor. Çevresindeki insanlar kırıldıkça çekinik davranmaya başlıyor, fazla ilişmemeye çalışıyor. Zaten onun istediğini yapsam da beğenmeyecek diye düşünmeye başlayabiliyor. Çevresindeki insanlar eşini, kardeşini, çocuğunu, hatta anne babasını değiştirmeye çalışıyor. Kendisi değişmesi gerekirken herkesi değiştirmeye çalışıyor. Oysa çevremizdeki insanları değiştiremeyiz. Olanı olduğu gibi kabullenmen, yani kendini değiştirmen gerekiyor. Eşini ya da çevrendeki o kişiyi değiştirmek için harcadığın zamanı ve emeği kendini değiştirmek için harcamak daha doğru olmaz mı? Kişilerin gerçekten kendi olmasına izin vermelisin. Kişilerin hata yapmasına izin vermelisin. Yakınındaki kişinin gerçekten kendine yeten, sorumluluklarını alan bir birey olmasını istiyorsan, doğrularıyla, yanlışlarıyla, her durumla kendisi baş etmesini öğrenmeli. Yaşamındaki olumlu ve olumsuz durumlarla kendisi baş etmeli. Gerekirse olumsuz sonuçlarına da katlanmalı. Böylelikle sonuçlarını düşünerek davranmayı öğrenecektir. Gelin hayata bakış açınızı gözden geçirin. Unutma, bugün bundan sonraki yaşamının ilk günü.